Cevizli kekim hazır. Üzerine de biraz ceviz serptim. Ben çocuklarımı bu kekle büyüttüm. Beslenme saatinde bu keki mutlaka koyardım. Bir dilim daha çıkarıyorum. Bakın. Şöyle elim alayım ama çok sıcak. Bakın yumuşacık. O kadar güzel oldu ki. Ben hep sütle yaparım ama bu anne kekini yoğurtla yapıyorum. Tepsiye dökünce garantili. Bakın şu güzelliği. Şöyle ben bölerek içinde göstereyim size. Bakın mis mis. İçinde katı yağ olmadığı için o kadar lezzetli oluyor ki. Yumuşacık. Tam 2,5 katına çıktı neredeyse. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen Server'in mutfağına abone olmayı, beğenmeyi, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınız benim için çok değerli. Lütfen yazınız. Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli kek yapıyorum. Pratik, kolay, annemin tarifi. Biz çocukken annem bunu bizim okula beslenmemize yapardı. Ben de sizlere öneriyorum. Hem lezzetli hem sağlıklı hem pratik. 4 adet yumurtam var. Yumurtalarım köy yumurtası olduğu için, küçük olduğu için 4 tane kırdım. Yumurtanız eğer iri ise 3 tane kırabilirsiniz. 1 su bardağı klasik bardağım şekerim var. Bakın yumurta ile şekerin kıvamı bu şekilde. Bir 5 dakika çektim. Kıvam bu. 1 su bardağı zeytinyağı kullanıyorum kekimde. Siz dilerseniz istediğiniz sıvı yağı kullanabilirsiniz. Katı yağ koymuyorum kekime. Anne keki. Bu şekilde. Bu aşamada artık biraz nazik davranacağız. Yağımızı karıştırıyoruz. Yine klasik aynı ölçüde 1 bardağı yoğurdum var. Su bardağı. Şöyle hafif hafif karıştırıyorum. Bir limonun kabuğunu rendeledim. Vanilya kullanmıyorum. Yumurta kokusu olmasın. Yoğurt, yumurta yağı iyice karıştığına emin olduktan sonra çok da fazla karıştırmayın. Yumurtamız çökmesin. Burada 3 su bardağı unumu eledim. Fakat hepsini koymuyorum. Kontrollü koyuyoruz. Önce şöyle 2 su bardağını koyuyoruz. Bakacağız kıvamına. Bu aşamada unun içerisine 1 paket 10 gram kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Unla birlikte kabartma tozunu şöyle hafifçe karıştırıyoruz. Direkt yumurtaya değmesin, onun içinde karışsın diye. Bu şekilde yavaş yavaş karıştırıyoruz. İki bardak un ile şu şekilde kıvam arkadaşlar. Şimdi ben yarım su bardağı daha unumu ilave ediyorum. Üzerine robottan çekmiş olduğum 1 bardak cevizi ilave ediyorum. Önce unla birlikte hafif karıştırın şu şekilde. Her yerine un değsin. Bakın cevizimiz unlandı. Bu da cevizin çökmesini engeller. Bu şekilde hazır. Şimdi biraz daha yumuşak yumuşak karıştırıyoruz. Cam kabıma tereyağı ile yağladım. Margarinle de olur. Daha sonra içerisine un serptim. Yapışmaması için.
Kıvam bu, bakın arkadaşlar. Çok da cevizli olduğu için unu biraz daha normal keklere göre biraz daha fazla koydum. Kıvamı şu şekilde, bakın. Çok da cıvık olmayacak. Üzümlü kekte de aynı şeyi yapıyoruz. Biraz daha yoğun çalışıyoruz. Bu şekilde hazır. Şimdi kabıma dökeceğim. Yağlamış ve unlamış olduğum kabıma, kek kalıbıma şu şekilde kıvam hazır. Tam ortasına döküyorum ki eşit dağılsın. Çocuklarınız için bir dilim akşama kadar acıkmalarını engeller. Şu güzel tarifi okulda beslenmelerini mutlaka yapın arkadaşlar. Bunu şimdi ben sıyıracağım. Bu şekilde bırakmayacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar, kekimizin havası gitsin diye şöyle biraz vuruyoruz. Ben burada vuramıyorum, tezgahta vuracağım. Biraz ceviz ayırmıştım, tekrar üzerine ilave ediyorum. Şimdi 10 dakika oldu, fırınım açık, 180 derece fansız fırında üzeri kızarana kadar takiple pişireceğiz. Ben çocuklarımı bu kekle büyüttüm. Beslenme saatinde bu keki mutlaka koyardım. Akşama kadar hiç acıkmazlar. Kareler halinde keseceğiz. Şimdi yoğurtla yaptığım için bu kekim çok bayatlamıyor arkadaşlar. Sütlü olunca okul beslenme çantasında daha yumuşak oluyor ve eziliyor. Ama bu yoğurtla size bu tarifi öneriyorum. Gerçekten çok nefis oluyor bu kekimiz. Şöyle sizin için bir tane çıkarıyorum. Bakın şu güzelliği. Şimdi bir dilim daha çıkarıyorum. Bakın. Şöyle elim alayım ama çok sıcak. Bakın yumuşacık. O kadar güzel oldu ki. Ben hep sütle yaparım ama bu anne kekini yoğurtla yapıyorum. Tepsiye dökünce garantili. Bakın şu güzelliği. Şöyle ben bölerek içinde göstereyim size. Bakın mis mis. İçinde katı yağ olmadığı için o kadar lezzetli oluyor ki. Yumuşacık. Tam 2,5 katına çıktı neredeyse. Ben şöyle yarım santime yakın, biraz tepsim büyük olduğu için ölçü az. Fakat ne kadar güzel kabardı bakın. Bu güzel tarifimi hepinize öneriyorum. Şimdi ağzıma atmayayım, konuşuyorum. Ama dayanamadım, atıyorum. Çok şahane bir tarif. Arkadaşlar şu güzel kekimi hepinize öneriyorum. Bakın yumuşacık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen Servine Mutfağı'na abone olmayı, beğenmeyi, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için zil tuşuna basmayı unutmayınız. Güzel yorumlarınız benim için çok değerli. Lütfen yazınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Lütfen bu güzel tarifi deneyin.